Bu bölüm, girişimcilere esnek ve paylaşılabilir ofis çözümleri sunan Officera'nın sponsorluğunda hazırlandı. Nasıl olur? Yani 1,5 yıl uğraştık. 2 ay nasıl dönüş olmaz? Dur orayı baştan alayım. Çok kötü konuştum. Özel spor kimliği oluşturma şansı sunuyoruz. Çayınızı bile içsem olur. Hani 1,5 saat yoldan geliyorum dedim. Yok kardeşim işim var dedi. Hiç vakit ayıramam dedi. Grand Slam finali oynamak mı, spor sepetinin unicorn olması mı? Bu iş modelinde lider konumdayız diyebilirim. Daha da fark açarak yurt dışına açılma hedefimiz var. Ben Mehmet Emre Taşçı, milli sporcuydum. 10 yaşında profesyonel spor kariyerime başladım. Hatta daha küçük yaşlarımda işte 7 yaşlarında satranç turnuvalarına giriyordum. İlkokul 5'e kadar hep satranç turnuvalarında yer aldım. Derecelerim de vardı. Sonrasında hep oturarak yapılan bir beyin sporu diyeyim. Biraz koşmak ve daha aktif olmak istiyordum. Sonrasında baskete geçtim. Fakat basketbolda da baktım ki genetik olarak çok uzayamayacağım. Yani benden uzun rakiplerim 2 metre olan, 1,90 olan arkadaşlarım hızlıca takıma girerken ben şut kaçırmamama rağmen takıma giremiyordum. O yüzden dedim ki ben burada ilerleyemeyeceğim. Tekvandoya başlayayım. O zamanlarda idolüm de olan Servet Tazigül olimpiyat şampiyonu. Onu izlerken gerçekten tekvandonun böyle büyülü şeyine kapıldım ve tekvandoya başladım aslında. Dershanenin yakında bir tekvando kursu vardı. Oraya yazıldım, başladım. Sonrasında işte Emirhan ve Kübra arkadaşımla tanıştım orada. Onlarla yıllarca antrenman yaptık. 18-19 yaşlarımda da milli sporcu oldum. Tabii ki hedefim Avrupa ve dünya şampiyonu olmaktı. Tekvandoda daha iyi yerlere gelmekti ama nasip olmadı. Sakatlandım. Ameliyat olmam gerekti. Ameliyat olduktan sonra spora geri dönmeye çalıştım ama hem tekme atarken hem de bazı kısımlarda çok zorlandım. Dönemediğim için biraz eğitim ve akademik tarafa eğilme fırsatım oldu. Oranın aslında böyle büyülü tarafına kapıldım. Gene spor bilimi, işte özellikle spor fizyolojisi ve spor psikolojisi alanına detaylı bir ilgim vardı. Ve tenis antrenörlüğü yapmaya başlamıştım. İşte Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü'nde ve diğer kulüplerde çalışmalar gerçekleştirdim. Sonrasında özel ders ve kendi spor okullarım vesaire vardı. Sonrasında pandemi olunca tabii ki her işi kapamak zorunda kaldım. Akademik tarafta aslında benim hedefim vardı. Yani akademide kalayım, işte Marmara Üniversitesi veya başka bir üniversitede hoca olayım gibi bir düşüncem vardı ama o taraftan da yavaş yavaş hani soğudum diyeyim ve ticaretin aslında daha spora benzettim aslında. Ticarette de çünkü ucunu görmüyorsunuz. Sporda da ucunu görmüyorsunuz. Yani sporda her gün antrenman yapmak zorundasın. Yılda 2-3 tane önemli turnuva oluyor. Hatta yılda bir tane büyük turnuva oluyor ve onda yenilirsen bu sefer bir sonraki seneyi beklemek zorundasın. Aslında girişimcilikte de bu var. Yani çalışıyorsun. Aslında denediğin şey piyasaya çıktığında olmuyor. Çünkü müşterinin öyle bir işte ona uygun bir yapı olmayabilir. Bir sürü faktör olabilir orada veya ilgi görmemesine sebep olan. Sonra pivotluyorsunuz. Ona çalışıyorsunuz. Onu deniyorsunuz. Orada başka problemler ortaya çıkıyor. Yani aslında girişimcilikle sporu çok benzettiğim için ya evet ben burada başarılı olabilirim. Benim de aslında burada işte iletişim olsun. Diğer taraflarda işte hırs, azim gibi farklı artılarım olunca dedim ki neden ben girişimci olmuyorum ve zaten sürekli aklımda olan bir şeydi. Ve aslında Spor Sepeti'nin o ilk fikirleri filizlenmeye başladı. Spor Sepeti fikri aslında hep küçük aklıma hep geliyordu. Yani bir kere de evet şimdi bu çıktı diye bir şey olmadı. Zaten sürekli karşılaştığım bir olay da var. Ben o iş fikri aklıma gelmişti. Evet ben o iş fikrini bir kere denemiştik diyen yüzlerce kişi çıkıyor. Aslında gerçekten şeyi burada anlıyorsunuz. Yani girişimcilik herkesin aklına bir fikir geliyor. İşte belki 100.000 ama onu deneyen 1000'e düşüyor. Onu bir yıl boyunca devam ettiren 15 kişi 20 kişi oluyor. Onlardan da sıyrılan işte 5-6 kişi kalıyor zaten. Şu andaki rakiplerim de aslında o kalan 5-6 girişim diyeyim. Üniversite yıllarımda aslında ilk geliyordu. Yani ben rahatça işte kano yapıyorum ama go-kart turnuvasını TOSFET dışında başka bir turnuva yok. Yani kendimi böyle gösterebileceğim. Sadece kuzenlerimle gidip yarışabiliyordum. Ya da basket oynayacağım. Sadece yakınımdaki basketbol kortuna gidip birkaç tane şut atıyorsun ama onun dışında böyle görebileceğin işte yemek sepeti gibi, çiçek sepeti gibi bütün etkinlikleri sıralayan bir şey yoktu. Orada zaten giderek güçlenmeye başladık Kıvılcım. Sonra rakipleri araştırdık. Başka şeyleri araştırdık ve Spor Sepeti fikri aslında biraz oradan çıktı. Ama bunun daha öncesine geleceğim. Aslında başka bir iş fikrimiz vardı biz. Kuvvet platformu ile ilgili bir düşüncem vardı. O iş fikrini o zamanlar BTM'nin başkanı İbrahim Elbaşı'ydı. Onun yanına gitmiştik ve donanımsal bir iş fikriydi. Onu anlattık. O da nazikçe bu iş tutmaz. Bundan vazgeçin. Daha ölçeklenebilir bir iş modeli üzerine kafa yorun dedi. Biz o an bir bozulduk. Hani kendi içimde tabii ki ya neden öyle dedi ya diye şu an söylüyorum ama iyi ki o bana olumsuz feedback'i vermiş. Bazen bu olumsuz feedback'ler aslında hayra vesile olabiliyor. Gerçekten
zaman bizim de orada hani geriye dönüp baktığında ya iyi ki o iş fikrini denememişiz. Çünkü yoksa 1-2 sene daha kaybedecektim. Kıvılcım büyüye büyüye sonrasında spor sepeti fikrini ortaya attık. Spor sepeti aslında tüm spor etkinliklerini, aktivitelerini, eğitimlerini seviyenize denk rakip bulmanızı sağlayan dijital bir platform. Buradan bütün basketbol ligleri, tenis ligleri, padel turnuvaları, özel padel eğitimleri vesaire gibi birçok spor branşındaki eğitimi, etkinliği görebiliyorsunuz. Bunun dışında tenis ve padel özelinde geliştirdiğimiz Elo algoritması ile birlikte seviyenize denk rakip bulabilme şansınız oluyor. Üçüncüsü, burada bir spor topluluğu içerisine girmiş oluyorsunuz aslında. Hani başarılarınızı, etkinliklerinizi burada akışta paylaşıp insanların o spor topluluğunun bir parçası olmayı sağlıyoruz. Ve tabii ki veriler, yani sayılar her yerde önemli olduğu gibi sporda da önemli. Siz spor yaptınız. İşte ben 1000 puanım, 1300 puanlı bir kişiyle maç yaptığımda onu yenersem 100 puan kazanıyorum. Ama o beni yenerse atıyorum 30 puan kaybediyor. Bunu gelişmiş bir şekilde istatistik tarafında, profil kısmında görebiliyor. Bunun gibi artı özelliklerle spor severleri daha keyifli spor yapmaya ve istatistiksel olarak da bunu takip edebilmeyi sağlıyoruz aslında. Şimdiye kadar hep bireysel spor yaptım. Tekvando'da, teniste bireysel bir spor. Tatamiye çıktığınızda tek dövüşüyorsunuz veya tenis kortuna çıktığında tek başınasınız. O yüzden sorunları kendinizin çözüp olumsuz şeyleri olumlu enerjiye çevirmeniz gerekiyor. Bunun zaten en iyi örneği Djokovic. İşte herkes Roger Federer diye bağırıyorken ben onu Djokovic diye duyuyordum diyen bir efsane. Bunu aslında öğrenmeye başlıyorsunuz. Öte yandan iyi giden şeyleri de iyi götürmeye devam etmeniz lazım. Yani önde giden maçı önde götürmeye devam edip o maçı kazanmanız gerekiyor. Bunu aslında öğreniyorsunuz ama sadece maç içi değil aslında. Maç içi işin %0.1'i belki. Aslında asıl %99,9'u o hazırlık kısmı. Aslında girişimcilikte de o kısım çok önemli. Yani sporda nasıl bir tane turnuva aslında 365 günün sadece 8 saatinde var. Ama o 8 saat için sizin 364 gün çalışmanız gerekiyor. Aslında girişimcilikte de bu var. Yani insanlar dışarıdan görürken yatırım aldı ne kadar güzel. Yani o parayı alıyorlar ve şu an ilerliyorlar gibi düşünüyorlar. Ama aslında girişimcilikte de her gün istikrarlı bir şekilde çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Tabii ki böyle söylerken kolay, yapması zor. Hani benim de belki artılarımdan biri odur. Yani o sporcu disiplinini burada iş hayatıma yansıtıyorum. İşte sabah, akşam, gece zamanı fark etmiyor. İşe artı sunabileceğim her şeyi yapmaya çalışıyorum. Takım tarafına gelirsek evet yani kesinlikle girişim tek kişilik bir şey değil. Ben ne kadar iyi olursam olayım, ne kadar donanımlı olursam olayım böyle 10-15 tane faktör var. Bu 10-15 faktörün ya hem dışsal faktör var hem içsel faktör var. İşte ülkenin durumundan tutun da o iş gerçekten pazara açık mı? Uyumlu olabilecek mi? Pazar buna hazır mı? Gibi dışsal faktörler de var. Bunları geçtim. İç tarafta siz çok iyisiniz ama iyi ortaklarınız yoksa işte teknik tarafı var bu işin, pazarlama tarafı var, stratejik tarafı var. Yani bir teknik direktör gibi yönlendirmek gerekiyor. İşte kulüp başkanı belki şey olarak düşünebiliriz, yatırımcılar olarak düşünebiliriz. Burada bir hani kulübü de iyi yönetebilmek ve oraya iyi bir finansal girdi sağlanması gerekiyor ki iş devam etsin. Burada bir sürü faktör var ama işin saha tarafında ise işte ben biraz orada şeye benzetiyorum. Futboldan ilerleyeyim orada da. Defans tarafı ve kale tarafı biraz yazılım gibi. İşin gol yemeyen defans tarafı. Orta saha biraz aslında kurucu ortak gibi. Benim bulunduğum nokta. İyi pası dağıtabilmem ve işleri iyi gidiyor mu diye kontrol eden taraf aslında. Operasyon da gene o kanatlar diyebilirim. Forvet de satış zaten. Yani o içeriye parayı sokabilmesi gerekiyor satışında. Bu takımın iyi çalışması lazım. Yani bir yerdeki bir açık aslında defansı da etkiliyor. Defanstaki bir sıkıntı forveti de etkiliyor. Kulüp iyi yönetilmiyorsa ya da işte teknik direktör stratejiyi iyi belirleyemiyorsa tüm takım ne yaparsa yapsın pazara uygun hareket edilmediği için gene iş patlıyor. O kadar çok başarısız olmak için sebep var ki başarılı olmak o yüzden zor. Ben böyle zaman geçtikçe o aklıma geliyor. Gerçekten zor bir iş. Biz de daha yoldayız bu arada. Bana ya sen çok başarılı bir girişimcisin vesaire diyenler oluyor ama bence ben de daha yolda olan bir girişimiz ve ben de yolda olan bir girişimciyim. Kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Ekip de öyle. Her geçen gün işi büyüterek umarım Türkiye'ye, vatana, millete hayırlı bir iş olur. Yani yatırım öncesi gerçekten yoğun bir dönem oluyor. Birçok yatırımcıyla iletişime geçme safhası ayrı bir kısım zaten. Konuşurken onlara bu işi en mantıklı şekilde anlatabilmek ve olurunu gösterebilmek ayrı bir kısım. O da gerçekten vakit alan bir süreç. Ve tabii ki burada size inanan ve inanmayan kişiler olarak aslında ikiye ayrılıyor. İnananlar tabii ki sizle bu yolu yürüyüp aslında onlar da bir riske giriyor. Neticede onlar da emeğini size verip buradan bir kazanç umsalar da neticede onların bir emeği var ve onu veriyorlar. O yüzden burada bir yandan
yandan kutsal da bir şey. O yüzden girişimcinin de bunu tabii ki en iyi şekilde deneyip başarması lazım. Yavuz Kuş, Fon Angels'ın kurucusu sağ olsun. Çok güzel bir şey var. Ya biz ilk önce girişimcinin iyi niyetinin olup olmadığına, girişimcinin ahlakına ve etik değerlerine bakıyoruz. Ondan sonra işe bakıyoruz. İşte iyiyse fonlamaya çıkarıyoruz diye bana söylemişti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çünkü gerçekten doğru. Girişimci elinden geleni yapıyor ama startupların başarılı olma oranı %10'la %20. Evet, biz de sabah akşam çalışıyoruz ve inşallah olur. Ama olması için elimizden geleni yapıyor olmamız lazım. Bunu gerçekten karşı tarafa hissettirmek ve bunu gerçekten deniyor olmak gerekiyor. Yatırım süreci oluyor. Yatırım sürecinde bizim o işte tam Mart-Şubat'ta o dönem bir Türkiye'de bir olay oldu. Çalkantılı. Bir anda yatırımlarımız mesela bir 5 gün 6 gün durdu. Bir hafta hiç yatırım gelmedi. Ama ondan önce zaten biz alacağımız miktarın çoğunu görüşmüştük yatırımcılarla. Yatırım sonrasında da neticede bunu girişimciler ve başka kişiler de izleyecek. Gerçekten yatırım bir araç aslında. Gerçekten yolda yürümenizi sağlayacak ışığı biraz tutuyor ve yakıtı sağlıyor. Ama gene işin iyi olması lazım. O yüzden şu anda full işin iyi olması için bir senedir uğraşıyoruz. Evet, finansal anlamda işte dolar bazında %40 büyüdük. Kullanıcı tabanımız %45'e yakın büyüdü ve bunları aşırı da agresif olmayan bir pazarlama bütçesiyle yakalıyoruz. Bu tarafta güzel metriklerimiz var. Fakat daha da iyi ileriye gideceğine inancımız tam. Çünkü zaten bunu dünyada başarmış işte Mindbody var. Başka Singapur'da, Asya'da, işte Avrupa'da Playtomic bir sürü aslında girişim var. Bizim de çıkış noktamız bu oldu. Yani dünyada bunu başaranlar oldu. Yemek Sepeti çıkmadan önce Yemek Sepeti'nin bir sürü başarmış yurt dışındaki örnekleri vardı. Sonrasında Türkiye'de oldu. Sporun da aynı şekilde başarmış bir sürü girişim var. Neden burada biz birinci olmayalım diyerek aslında biz bu motivasyonla çalışıyoruz ki şu anda da zaten sektörde bu iş modelinde lider konumdayız diyebilirim. Daha da fark açarak yurt dışına açılma hedefimiz var. Yani yatırım sonrasında şu anda o söz verdiğimiz verilerin daha da üstüne çıkmak için şu anda çalışıyoruz. Şu anda bu süreç zaten devam ediyor. Birincisi yurt dışına çıkma, evet, hedefimiz var. Burada değerlendirdiğimiz seçenekler var. Görüştüğümüz ve verilerini incelediğimiz ülkeler ve bölgeler hala devam ediyor. Hani rakiplere gelecek olursak bizi tercih etmelerinin en büyük sebebi şu anda tenis ve padel branşında Elo algoritmalı bunu en gelişmiş şekilde yapan biziz. Şu anda zaten rakipleri kullanıp Spor Sepeti bunu daha iyi yapıyormuş deyip gelen birçok kullanıcı var. Tenis sever var. Bunun dışında bütün spor etkinliklerini direkt bizde görebiliyorlar. Yani nasıl Yemek Sepeti'nde bütün restoranları sıralayıp görebiliyorsanız bizde de şu anda 100'den fazla etkinliği, tenis turnuvasını, padel liglerini vesaire direkt Spor Sepeti üzerinden görebiliyorlar. Artı iki özelliği de direkt istatistik ve sosyal medya kısmı. Yani kendi spor geçmişini, rakiplerinin spor geçmişlerini burada görebiliyor ve spor kimliği oluşturuyorlar aslında. Ya burada bir özel spor kimliği oluşturma şansı sunuyoruz. Bizim en büyük artılarımızdan biri de bu. Tabii ki başka artılar da yolda geliyor ama onları piyasaya çıktıktan sonra söyleyeyim. Ticari sır olarak kalsınlar bizde şimdilik. Güzel soru. Şöyle, burada aslında spor kitlesi bayağı bir ayrılıyor. Yani sabah akşam spor yapan bir kitle de var. Ama pazartesi başlarım diye McFit üyeliği alıp 2-3 hafta gitmeyen bir kitle de var. Hatta belki aylarca gitmeyen bir kitle de var. Yani bizim genelde zaten müşteri kitlemiz etkinliğe katılmak isteyenler oluyor veya tenis severler oluyor. Go-kart turnuvalarımıza katılanlar vesaire de var. Evet, konuşulurken bu kitle çok gibi gelse de aslında Türkiye'de gerçekten spor kültürü oluşmaya başladı. Yurt dışında, Avrupa'da işte her parkta vesaire koşan birisini görürsünüz. Türkiye'de de artık görmeye başlıyoruz. Çünkü tenis kortları, padel kortları, işte go-kart pistleri, basketbol, futbol, yani artık insanların spor bilinci çok fazla arttı. Çocuklarını da keza götürüyorlar. Yani işte jimnastik kurslarına, tekvando kurslarına götürüp farkındalık kesinlikle Türkiye'de eskiye göre çok fazla oluştu. Bu tabii ki bize de yansıyor. Bir kazanç sağlamak için bu işe girdik. Evet, çok keyif alıyorum. Bu işi de çok seviyorum. Fakat başarılı bir exit hikayesi olarak evet, Mehmet Emre Taşçı'ya böyle bir exit yaptı ve hani bunu kendi içimde, çevremde, ortaklarımla beraber böyle bir başarıya imza atmayı çok isterim. Ama tabii ki mantıklı bir teklif olması gerekiyor. Neden olmasın? Eğer yatırımcıların da mutlu olacağı, bizim de mutlu olacağımız bir teklif olursa değerlendirebiliriz. Yani birincisi, sporda aslında sürekli disiplinli bir şekilde bu işi yapmanız gerekiyor. Bunu zaten biraz röportajın öncelerinde bahsetmiştim ama kesinlikle doğal bir yetenek de burada kritik. Yani şunu demek istiyorum. Eğer genetik yapınızda
2 metre olmak, 1.90 olmak yoksa basketbola ve voleybola başlamanız çok mantıksız. Eğer genetik yapınızda esneklik varsa tekvandoya başlamanız çok mantıklı. Kas tipiniz, dayanıklılık tipi, kas fibrilleriniz daha çoksa ve üst ekstremitedeki o salınımı çok iyi yapıyorsanız tenise başlamanız çok mantıklı. Yani burada tabii ki çocukların bunu bilmesi çok zor ama ailelerin burada doğru spora yönlendirmesi kritik. İnsanın neye artısı varsa buna başlayabiliyor olması lazım. İkincisi aslında çalışma. Aynısı aslında girişim dünyasında da var. Benim çok fazla gördüğüm, ben sporcu dünyasından geldim. Bu tarafta network'üm var. Burada bir bilgi birikimim var. Buradaki sektörü biliyorum ve burada başarılı olma imkanım daha yüksek. Atıyorum burada belki %27. Diğer tarafta belki ne bileyim mimarlık işi yapmaya çalışsam %2'ye düşecek. Bunu çalıştığımda %27'den belki %42'ye çıkarabileceğim. İşte her geçen gün o artacak. Bu hem yetenek hem de çalışma tarafını aslında birleştirmek gerekiyor. Girişimcilere tavsiyem bu olur. Kendilerinin silahı olabilecek, yeteneklerinin olabileceği yerde iş yapmaya çalışsınlar. Olmayacak duaya da amin dememek gerekiyor. Ama öte yandan terazi gibi aslında. Bu tarafta çok ısrar etme tarafı var. Bazen aslında pivotlamanız gereken tarafı görmüyorsunuz. Bu tarafta da aslında terazinin diğer ucu var. İşi çok pivotlamak ve değiştirmek oluyor. Oradaki dengeyi çok iyi kurmak lazım. Belki girişimciliğin en zor taraflarından biri de bu. O dengeyi iyi kurmaya çalışmalarını önerebilirim. Onun dışında Türkiye'de zor bir coğrafya. Yani gerçekten Avrupa'da Playtomic 8. ayında 2 milyon euro yatırım alırken biz 3 sene uğraşıp o zamana kadar bootstrap gelip ondan sonra yatırım alabiliyoruz. Ve onu da 200 bin dolara yakın bir parada alıyoruz. Yani aslında Amerika'da girişimcilik işleri easiest denebilir belki. Easiest. Avrupa'da normal, medium ve easy denebilir. Ama Türkiye ve birazcık daha bu coğrafyalarda hard'da oynuyoruz aslında. Belki Afrika'da hardest. Hani en zoru diyebilirim. Elimizden geleni yapıyoruz. Umarım diğer girişimci arkadaşlara da fayda sunabileceğim şeyler söylemişimdir. 2021 yazından itibaren çalışıyorduk. Aslında bir yıl bir çalışma süremiz oldu ve bir yılın sonunda yazılımı çıkarmaya yakındık. Yazılımı çıkardık ve o 2-3 ay hiç dönüş yakalayamamıştık. Nasıl olur? Yani 1,5 yıl uğraştık ve 2 ay nasıl dönüş olmaz? 1,5 yıl biz neye uğraştık diye. Ama ondan önce aslında biz 100 tane halı saha tesisiyle görüştük. 20-30 tane go-kart pistiyle görüştük ve bunların hepsine ben tek tek bizzat kendim gittim. Ve bir tanesini hiç unutmuyorum. Anadolu yakasında Kadıköy tarafından ta Florya tarafına çağrılmıştım da, yani randevum da vardı. Florya'da bir halı saha tesisine ve bugün kardeşim sevgililer günü müsait değilim dedi. Ya dedim bari bir çay içelim. En azından konuşalım. İş yapmak zorunda değiliz. Çayınızı bile içsem olur. Hani 1,5 saat yoldan geliyorum dedim. Yok kardeşim işim var dedi. Hiç vakit ayıramam dedi. Yani orada birkaç kere ısrar etmeme rağmen ve anlaşmamıza da rağmen unutamadığım günlerden bir tanesi o. Yani Tenis mi padel mi? tenis. Federer mi Nadal mı? Nadal. Sabah 5 antrenmanı mı gece 2 mesaisi mi? Sabah 5. Toprak kort mu çim kort mu? Toprak. Kazanmak mı centilmenlik mi? Centilmenlik. Bireysel sporun yalnızlığı mı takım sporunun karmaşası mı? Bireysel spor diyeyim. Sınırsız bütçe mi sınırsız yetenekli bir ekip mi? Sınırsız yetenekli bir ekiple para kazanılabilir bence. Steve Jobs disiplini mi Elon Musk çılgınlığı mı? Steve Jobs. Grand Slam finali oynamak mı spor sepetinin unicorn olması mı? Unicorn olmak derim ama aslında gönlümden geçen Grand Slam finali oynamak. Ama artık çok geç. 4 yaşında başlamam gerekiyordu.